Dünyanın en büyük ve öldürücü gücü. Bir ülkeyi tek başına silebilir. Bütün donanmayı biçebilirler. O kadar büyükler ki bir destroyer yanında küçük kalır. Onlar Rus yapımı Tayfun sınıfı denizaltılar. Peki Amerika'nın bile çekindiği bu denizaltının özellikleri nelerdir? Gerçekte ne kadar güçlü veya bizim durdurabilmemiz mümkün mü? İncelemeye başlayalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada iki süper güç ortaya çıktı. Biri Amerika, diğeri de Sovyet Rusya. Güçlerini korumak zorundalardı ve bu uğurda çalıştılar. Bu çalışmalar zamanla çatışmalara döndü. Bildiğimiz silahlı çatışma değil, teknolojik ve istihbarat ağları başta olmak üzere birçok konuda rekabet ettiler. İstihbarat teşkilatları sayesinde birbirlerinin teknolojilerini çaldılar, hatta sabote ettiler. Artık bu durum bir yarış haline geldi. Bu yarışta Amerika Ay'a mı inecek? Rusya da hemen Ay'a inmeye çalıştı. Rusya büyük bir gemi mi yaptı? Amerika da hemen ondan daha büyüğünü yapmaya çalıştı. İşte bu yarış sonucunda Tayfun sınıfı ortaya çıktı. Amerika'nın yapmış olduğu Ohio sınıfına karşı üretildi. Üretilen bu dev denizaltının boyutu tamı tamına 175 metre. Neredeyse 3 futbol sahası büyüklüğünde. 23 metre genişliğinde ve 12 metre drafta sahip. 160 mürettebata ev sahipliği yapması ve üstelik 150 gün suyun altında kalması da ayrı bir gücü. Bu devin boyutunu daha iyi anlamak için draft kelimesini açarsak, personelin çalıştığı zeminle aracın en alt noktası arasındaki kalan bölüm. Sadece bu kısmın 12 metre olduğunu düşünürsek aklınızda bunu bir canlandırın. Bu dev halen hem su üstünde hem de su altında savaşabilen yegane güç. Özelliğini nükleer enerjiden ve kıtalar arası füzelerinden alan bir güç. Aslında bu denizaltılar Akula sınıfı olarak başladı. Akula Rusça köpek balığı anlamına gelir. İlk hedefleri bu denizaltılardan 7 tane üretmekti. Tabi projenin üretimine geçmesiyle 7 değil 6 adet yapılabildi. Çünkü sonuncusuna paraları yetmedi. Yapılan denizaltılardan bir tanesi hariç diğerlerine gerekli sistemleri bile koyamadılar. 3 tanesi yapılabildiği kadar yapıldı, sonra hurda olarak başka denizaltılarda kullanıldı. 2 tanesi ise savaş durumunda kullanılmak üzere tersanelerde bekletilmekte. Şu an günümüzde sadece tam hali hazır olan kullanılmakta. İsmi TK-208. TK-208 diyoruz çünkü bu denizaltılar başlangıçta gövde kodlarıyla isimlendirilmiş. Para durumundan yapılamadı dedik. Bu denizaltıların yaklaşık tam maliyetleri bilinmemekte olup muhtemelen 2'şer milyar dolar harcama yapıldığını bazı kaynaklar söylemiş. Bu paranın çoğu iskeletine ve dış kaplamasına ait. Üst yapı ses emici malzemelerle kaplı. Dış kaplamanın altındaysa iki ayrı basınçlı gövdeden oluşan 5 iç parçalı bir tasarıma sahip. Ana kontrol odası güçlendirilmiş toplam 19 bölmesi var. Bu tasarımla düşman denizaltılarına karşı koruması amaçlanmış. İsabet alırsa çok fazla koruyamayacak olsa da 1 veya 2 isabeti kaldırabilir. Normal denizaltılar bununla batabilirken doğru olan yapılmış. Çünkü bu kadar paranın denizin dibini kolayca boylamasını istemezsiniz. Ayrıca özel tasarımı sayesinde fark edilmesi de son derece zorlaşmış. Yapılan araştırmalarda buz tabakasının altında olursa tamamen buz kütlesi olarak görüldüğü belirtilmiş. Örneğin buzullarda kullanılırken büyük kütlesine rağmen bunu başarabilmesi takdire şayan. Ancak açık denizlerde böyle bir boyutun fark edilmemesi mümkün değil. Ne kadar denizin dibine girse de, ne kadar gizli kaplama kullansa da illaki bir şekilde ortaya çıkacaktır. Rusların zaten gizli kompozit kaplama yapmakta Amerika'nın gerisinde olduğunu biliyoruz. Onlar bile zorlanırken teşhir olacaktır. Yani kendisine fark edilmemesi için buzullarda dolaşan katil balina benzetmesi yapabiliriz. Bilindiği kadarıyla yapıldığı ilk yıllarda 5500 kilometre menzile sahip R-39'lar kullanmış. Aslında bu denizaltıların yapılma amaçlarından biri de bu füzeyi içerisinde kullanabilmek. Kendisi döneminin en büyük denizaltı füzesi olduğundan bunu sadece en büyük denizaltı taşıyabilirdi. Tasarımdan da gördüğünüz üzere füze tüpleri temele alınarak oluşturulmuş. Bir de R-39 katı yakıt kullanmaktaydı ve geçmiş zamandaki katı yakıtların raf ömürleri olur. Ömrünü tüketmiş füzeler çok fazla güvenilir olmadığı için sürekli değişmesi gerekir. Çözüm içinse 2005 senesinde Uluslararası Silahsızlaştırma Anlaşması sonucu 8000 kilometre menzile sahip Bulavar'la değiştirdiler.
Nasıl bir silahsızlandırmaysa artık bu bulavalara ayrıyeten nükleer başlık da takılabilir. Denizaltıya ekstra olarak da Stinger'la aynı özelliğe sahip Rus Igla füzesi konulmuş. Yüzeyde hava savunması yapması için. Pek bir işe yaramayacak olsa da deniz helikopterlerini tehdit edebilir. Denizaltıların en büyük düşmanları helikopterler. En azından hiç yoktan önlem alınmış. Geçiyoruz bir denizaltının olmazsa olmazı torpidolar. İçerisinde 19 kilometre menzilli tip 53'ler kullanılmış. Her biri 265 kilogram patlayıcı içeren bir gemiyi parçalayabilecek torpidolar. Ayrıca TK-208 başka bir denizaltıyı avlamak için termonükleer başlıklı bir füzeye sahip. Bu füzenin 35-45 kilometre menzili olduğundan rakibini rahatlıkla batırabilecek seviyede. Tabi bu sadece kağıt üstünde. Gerçek saha koşullarında Rus sistemlerinin durumlarını görüyoruz. Bu füzenin testleri yüzeyde başarılı olsa bile denizin altında sadece basınç etkisi yaptığı, hedeflerine vuramadığı kanıtlanmış bir gerçek. Ruslar bu yüzden daha çok balistik füzelerine güveniyorlar diyelim. Hatta Putin dünyada artık istediğimiz yere vurabiliriz diye bir açıklama yapmıştı. Nükleer başlıkların hala bulavalara entegresi devam etse de kesin bir bilgi yok. Bir ülkeyi yok edebilecek kapasitede mi yoksa sadece lafta mı öyle yakın zamanda yapılan testlerle göreceğiz. Tabii şöyle bir sorun daha, bu denizaltının bakımı ve parçaları aşırı pahalı. Şu an TK-208'i bakıma soktukları zaman aynı paraya dünyanın en büyük ikinci denizaltısı olan Boria sınıfını 2 kere bakımdan geçirebilirler. O yüzden bu entegre çalışmaları ve testler ayrıyeten para olduğu için Tayfun üzerinde denenmeyeceğini söyleyebiliriz. Bir test denizaltısı olarak kullanılsa bile. Sonuç olarak Rusların genel anlamda Arap saçına dönmüş denizaltı macerası. Her ne kadar başkalarından üstün olmak için mühendislik sınırlarını zorlasa da durum bu şekilde. Paranız olmadan gördüğünüz gibi ne kadar yeteneğiniz olsa da bir şeyler yarıda kalır. Bir sorun diğerini doğurur. Belki teknisyenleriniz bu örnekteki gibi çok iyi çünkü dünyanın en büyüğü yapılmış. Ama para olmadıktan sonra bir noktaya kadar. Bir de bütçe vermekte sıkıntısı olmayan Amerika'ya bakarsak Zumwalt gibi Ohio sınıfı gibi araçları aktif tuttuğunu görüyoruz. Kaldı ki Rusya gibi sürekli zan altında kalan bir ülke bu projeyi ilerletemezdi. Sürekli nükleer füzelere odaklanmaları da bir bakıma bu yüzden. Bu durum tüm dünyada böyle. Fransa olsun, İngiltere olsun ucuz olsa bile işletme ve bakım masrafları dolayısıyla alım ya da üretim yapmadıkları zamanlar var. Biz de bu yüzden Rusya'nın bu canavarları kaderine bırakmasını sorgulayamayız. Elbette Rusya için önemli bir projeydi ancak bu efsanenin ölümüne şahit olduk. Bizim için iyi de oldu çünkü böyle bir denizaltıyı 5000 kilometre uzaktan bile ülkemize vurabileceği için durduramazdık. Taşıdığı nükleer füzeler bir Türkiye'yi silmeye yeterdi. Dünyadan efsaneleri incelediğimiz bir videonun daha geldik sonuna. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum, görüşmek üzere.